Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İmam-ı Gazali merhum yine hikmetli güzel bir sözünde şöyle buyuruyor. İnsanlardan bir iyilik gördüğünüzde önce Allah'a şükredin. Önce Allah'a şükredin. Sonra da o iyiliğe vesile olan, Allah'ın lütfuyla, izniyle iyiliğe vesile olan gördüğünüz kişiye de teşekkür edin. Nimeti göndereni unutmayın. Getireni de ihmal etmeyin. Gerçekten çok anlamlı, hikmetli, güzel bir söz. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Allah'ın izni, bilgisi olmadan hiçbir yaprağın, kurumuş yaprağın bile yere düşmeyeceğini bizlere haber veriyor. Yani gökyüzünde ya da yeryüzünde ne varsa hepsi Allah'ın emriyle, izniyle, lütfuyla meydana geliyor. İmam-ı Gazali Hazretleri de buna dikkatimizi çekiyor. Bununla ilgili şöyle bir meseleyi anlatmak istiyorum. Bir kişi, bir adam kırda yürürken bir su birikintisini görür. Aslında küçük bir su birikintisidir. Dikkatlice baktığında içinde küçücük bir sinek düşmüş nasıl olduysa ama çıkamıyor. Eliyle tutsa haliyle ezilecek, küçücük olduğu için hemen orada bulunan bir tane çöp buluyor, uzatıyor o küçücük suya düşmüş sineğin yanına. Sinek bu çöpü görünce ona sarılıyor. O da yavaşça kenara çekip koyuyor. Ve bir sürede bu kendisine uzatılan, kendisinin kurtuluşuna sebep olan bu çöpü de ayrılmıyor. Orada bekliyor. Daha sonra ayrılıyor. Bu sineğin gözünde kendisini kurtaran kişi kendisine uzanan çöptür. Çünkü onu görüyor. Oysa çöpü değil, aslında onu kurtaran kimdir? İnsandır. Acaba insan mı kurtardı? O da değil. Ona gözü veren, ona merhamet duygusunu veren Allah. Yani aslında burada o sineğin kurtuluşuna sebep olan kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Cenab-ı Hak o kişiye, yani insana merhamet, acıma duygusu veriyor. Verdiği gözler onu görmesini sağlıyor. Ve onun, o sineğin, canlının kenara çıkarılıp kurtulmasına vesile oluyor. Yani kainatta meydana gelen her şeyin aynı şekilde meydana geldiğini, hepsinin Allah'ın takdiriyle ve rızasıyla, izniyle olduğunu bilmemiz gerekiyor. Zaten imanın şartlarından bir tanesi de biliyorsunuz, hayrı ve şerrin Allah'ın yarattığını, yani hayrın ve şerrin Allah'ın yaratıcısı olduğunu bildiriyor. Bu durumda, yani İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bu güzel hikmetli sözü, anlatmaya çalıştığımız bu örnek ve bir de Kur'an-ı Kerim'den vermiş olduğum bu ayetten şunu anlıyoruz. İnsanoğlu bu dünyadayken olumlu ya da olumsuz olaylara karşı karşıya kalabiliyor. Dünya bir imtihan yeri, bir sınav yeri biliyoruz. Bu dünya imtihanını kazanmanın iki formülü var. Bunlardan bir tanesi, güzel bir şeyle karşılaştığımızda o güzel bir şeyi karşımıza çıkan Allah'a şükretmek. Ola ki bir imtihan vesilesiyle olumsuz, hoşumuza gitmeyen bir musibetle karşılaştığımızda o zaman da sabrederek bu dünya sınavını, dünya imtihanını kazanmak. Yani hayatımızda sabır ve şükrü unutmamamız gerekiyor. Güzel bir şeyle karşılaştıysak bu Rabbimizden, elbette vesileler vardır. Allah'ımıza şükrederiz ve sebep olanlara teşekkür ederiz. Olumsuz bir şeyle karşılaştığımızda ondan kurtulmak için gayret gösterirken isyan etmeden sabrederiz. Allah da bunun karşılığını, ecrini bolca verir. Cenab-ı Hak sabreden ve şükreden kullarından eylesin bizleri.